Merhaba arkadaşlar, Turkish Oya Class YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda şöyle güzel gül motifinden oluşan bir oya örneği yapacağız. Bu örneğimizin yapımını öğrenmeye çalışacağız. Örneğimizin yapımına geçmeden önce şemamıza bir göz atalım. Evet, örneğimizde kullanacağımız terimlerimiz bunlar. Evet, şemamıza bakacak olursak ilk sıramız yine 3 zincirden oluşan zürafa bölümümüz. Daha sonra ikinci sırada siyah renkli olan bölümü yapıyoruz. Hemen ilk zürafamızın içerisine bir adet sık iğne yaparak başlıyoruz. Bir zincir çekip örümcek yapacağız. Daha sonra sıradaki dördüncü zürafamızın içerisine 4 adet ikili trabzan yapıyoruz. Burada ikili trabzanlarımızı yaptıktan sonra 5 zincir çekerek örneğimizi çeviriyoruz ve ilk yaptığımız trabzanın tepesine bir adet sık iğne yapıp örneğimizi tekrar çeviriyoruz. 4 zincir yapıyoruz. Burada oluşturduğumuz halkanın içerisine buradaki yapraklarımızı yapıyoruz. Üçlü trabzan yapıp 4 zincirden pimpirik yaparak bu trabzanımızın üzerine 4 tane sık iğne yapıyoruz. Halkamıza bir adet sık iğne yapıp 5 zincir çekiyoruz ve tekrar ikili trabzan yapıyoruz. Yeşil renkli olan ikili trabzanımızı daha sonra 4 zincirden oluşan pimpirik yaparak bu trabzanımızın üzerine de 6 tane sık iğne yapıyoruz. Halkamızın içerisine 2 tane sık iğne yapıyoruz ve 5 zincir çekerek bir tane daha sık iğne yapıyoruz ve en son yaptığımız trabzanımızın tepesine yarım sık iğne yapıp bir zincir çekiyoruz ve tekrar örümcek yaparak sıradaki dördüncü zürafamızın içerisine bir adet sık iğne yaparak örneğimizin çiçeklerimizin yaprak bölümünü tamamlamış oluyoruz. Bu yaprak bölümü sıralı bir şekilde devam ediyor. İkincisi de yine aynı şekilde yapılıyor. Önce bu siyah renkli olan bölümün yapalım. Evet, ipimizi tığımıza sabitledik. Zürafa kısmımızı bu şekilde hazırladık. Hemen ilk zürafamızın içerisine bir adet sık iğne yapıyoruz. Bir zincir çekip örümcek yapalım. Tığımıza bir kere ip doluyoruz. Sıradaki dördüncü zürafamızın içerisine trabzanlarımızı yapacağız. Buradaki trabzanımızı önce bir ipin içerisinden, daha sonra iki ipin içerisinden ve sonra tekrar iki ipin içerisinden çıkartarak tamamlayalım. Tekrar ip doluyoruz. Toplamda 4 tane olacak trabzanlarımız. Önce bir kere ip doluyoruz tığımıza. Önce bir ipin içerisinden, daha sonra iki ipin içerisinden ve tekrar iki ipin içerisinden çıkartıyoruz. Toplamda 4 tane trabzanımızı bu şekilde yapalım. Evet, bu şekilde trabzanımızı yaptık. 5 zincir çekelim. Örneğimizi çeviriyoruz. İlk yaptığımız trabzanımızın tepesine sık iğne yapıyoruz. 4 zincir çekerek 4 zincir çekerek örneğimizi tekrar çeviriyoruz.
Tığımızın üzerine 2 kere ip doluyoruz ve burada oluşturduğumuz halkamızın içerisine girerek üçlü trabzan yapıyoruz. İkişer ikişer çıkartıyoruz üçlü trabzanlarımızı. 4 zincirden oluşan pimpirik yapalım. Bu trabzanımızın üzerine yapıyoruz pimpiriğimizi ve trabzanımızın üzerine 4 tane sık iğne yapıyoruz. Dört tane sık iğnemizi yaptık. Halkamızın içerisine bir adet sık iğne yapıyoruz. Evet, bu şekilde yaprağımızın bir tanesini tamamlamış olduk. 5 zincir çekelim. Tekrar tığımıza 2 kere ip doladık. Yine aynı halkamızın içerisine üçlü trabzan yapacağız. Bu üçlü trabzanımızı da yaparken önce bir ipin içerisinden çıkartıyoruz. Daha sonra 2 ipin içerisinden, daha sonra tekrar ikişer çıkartarak tamamlıyoruz üçlü trabzanımızı. 4 zincirden oluşan pimpirik yaparak bu trabzanımızın üzerine de yine sık iğnelerimizi yapıyoruz. Toplamda 6 tane sık iğne yapıyoruz. Altı tane sık iğnemizi yaptıktan sonra 6 sık iğnemizi yaptıktan sonra tekrar halkamıza bir tane sık iğne yaparak iniyoruz ve buraya 5 zincir çekip 5 zincir çekip bir tane daha sık iğne yapıyoruz. Evet, bu şekilde yapraklarımızı tamamladık. Burada yapmış olduğumuz son trabzanımızın tepesine de bir adet yarım sık iğne yaparak bir zincir çekiyoruz ve tekrar örümcek yapalım. Evet, örümcek yapıp dördüncü zürafamızın içerisine bir adet sık iğne yapıyoruz. Evet, çiçeğimizin yaprak bölümü bu şekilde yapılmaktadır. Daha sonra şuradaki oluşturduğumuz halkanın içerisine gül motifimizi yapacağız. Şimdi bu yaprak bölümünden bir tane daha yanına aynı şekilde yapıp gül motifimizin şemasına bir bakalım. Evet, örneğimizin gül motifimizin şeması şu şekilde. Örneğimize orta bölümden başlıyoruz. Önce burada oluşturmuş olduğumuz halkanın içerisine bir adet sık iğne yapıyoruz. 4 zincir çekip üçlü trabzan yapacağız. Daha sonra 4 zincirden pimpirik yapıyoruz. Bu üçlü trabzanımızın üzerine 4 tane sık iğne yapıp halkamızın içerisine tekrar bir adet sık iğne yapıyoruz. Daha sonra 7 tane zincir çekerek örneğimizi çevireceğiz.
burada yapmış olduğumuz pimpiriğimizin içerisine bir adet sık iğne yapıp tekrar 7 zincir çekiyoruz ve halkamızın içerisine bir adet sık iğne yapıyoruz. Örneğimizi tekrar çeviriyoruz. Burada yapmış olduğumuz 7 zincirin üzerine şöyle yapraklarımızı yapacağız. 2 zincir çekiyoruz. 2 tane ikili trabzan yapıp tekrar 2 zincir çekip sık iğne yapıyoruz. 2 zincir çekiyoruz. 2 tane trabzan yapıyoruz. İkili trabzan, daha sonra 2 zincir çekerek tekrar sık iğne yaparak buraya üzerine 3 tane yaprak oluşturuyoruz. Daha sonra diğer yandaki 7 zincirli bölüme sık iğne yaparak geçiyoruz. Buraya da yine aynı şekilde 3 tane yaprak yapıyoruz. En son halkamızın içerisine bir adet sık iğne yaparak örneğimizi burada bitireceğiz. Şimdi örneğimizin yapımına geçelim. Evet, örneğimizin yapraklarını tamamladık. Hemen gül motifimize başlayalım. Burada oluşturmuş olduğumuz halkamızın içerisine girerek bir sık iğne yapıyoruz. Evet, halkamızın içerisine bir adet sık iğne yapıyoruz. 4 zincir çekelim. 2 kere tığımıza ip doladık ve üçlü trabzan yapıyoruz. İkişer ikişer çıkartıyoruz trabzanımızı. 4 zincir çekelim ve trabzanımızın üzerine bir adet pimpirik yapıyoruz. Buradaki trabzanımızın üzerine 4 tane sık iğne yapalım. Dört sık iğne yapalım. Dört adet sık iğnemizi yaptıktan sonra halkamızın içerisine bir adet sık iğne yapıyoruz. Evet, orta bölümünü bu şekilde yaptık. Şimdi 7 zincir çekelim. Örneğimizi ters çeviriyoruz ve burada yapmış olduğumuz pimpiriğin içerisine bir adet sık iğne yapıyoruz. Tekrar 7 zincir çekelim. Evet, 7 zincir çektikten sonra burada yaptığımız halkamızın içerisine yine bir adet sık iğne yapıyoruz. Sık iğnemizi yaptık. 2 zincir çekiyoruz. Örneğimizi tekrar çeviriyoruz. Burada yaptığımız 7 zincirin üzerine bir kere ip dolayarak önce bir ipin, daha sonra iki ipin şeklinde çıkartarak trabzan yapıyoruz. İkili trabzan. Önce bir, sonra iki, sonra iki. 2 tane trabzan yaptıktan sonra 2 zincir çekiyoruz tekrar ve sık iğne yapıyoruz. Zincirimizin üzerine bu şekilde yaprak yapacağız. Toplamda 3 tane yaprak yapacağız bu şekilde. Tekrar
2 zincir çekiyoruz. Bir kere ip doluyoruz ve önce bir ipin içerisinden daha sonra ikişer ikişer çıkartıyoruz. 2 tane trabzan yapıyoruz bu şekilde. 2 zincir çekip sık iğne yapıyoruz. Evet, bir tane daha yapalım yapraktan. 2 zincir çekiyoruz. Bir kere tığımıza ip doladık. Önce bir kere tığımıza ip doluyoruz. Önce bir ipin içerisinden çıkartıyoruz. Daha sonra ikişer ikişer çıkartıyoruz. Bir tane daha yapalım trabzanımızdan. Önce bir, sonra iki, sonra iki çıkartıyoruz. Tekrar 2 zincir çekerek sık iğne yapıyoruz. Evet, birinci bölümdeki yapraklarımızı bu şekilde 3 tane yapmış olduk. Şimdi yan taraftaki 7 zincirli bölüme sık iğne yaparak geçiyoruz. 2 zincir çekip bir kere tığımıza ip doladık ve buraya da yine 2 tane trabzan yapıyoruz. Önce bir, sonra iki, sonra iki çıkartarak 1 2 2 çıkarttık. 2 zincir çekerek sık iğne yapıyoruz. Hemen 2 tane daha aynı yapraktan yapalım. 2 zincir çektik. 1, sonra 2, sonra 2 çıkarttık. Tekrar bir kere doladık. Önce bir ipin içerisinden, daha sonra ikinci ipin, daha sonra iki ipin içerisinden çıkarttık. 2 tane zincir çektik. Sık iğne yapıyoruz. Evet, 2 tane yaprağımızı tamamladık. Son bir tane daha yapalım. 2 zincir, bir kere ip dolayarak 1 2 2 çıktık. Tekrar bir tane daha trabzan yapıyoruz. Daha sonra 2 zincir çekip sık iğne yapıyoruz. Evet, bu şekilde yapraklarımızı tamamladık. En son burada oluşturduğumuz halkamızın içerisine bir adet sık iğne yaparak bir tane de zincir çekip örneğimizi tamamlamış olduk. İpimizi kesebiliriz. Evet, gülümüzü de bu şekilde tamamlamış olduk. Buradaki örneğimizi de aynı gülümüzden yaparak örneğimizi tamamlayalım. Evet, örneğimizi bu şekilde tamamladık. Gül motifli güzel bir örnek çalışmamız. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.